Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere 3. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşecek kıyamet senaryosunu durduran bir adamdan bahsedeceğim. Stanislav Petrov. 1983 yılının 26 Eylül gecesi. Bütün dünya uyuyordu. Ama o gece insanlık tarihinin en karanlık ihtimallerinden biri sessizce ve fark edilmeden kapıya dayanmıştı. Yer Sovyet erken uyarı sisteminin kalbi. Görev başında ise Sovyet subayı Stanislav Petrov var. Ama Petrov o gece sıradan bir nöbetçi değildi. O, Sovyet erken uyarı sisteminin başında insanlığın kaderine doğrudan etki edebilecek bir kararı vermek zorunda kalacak kişiydi. O dönemde Soğuk Savaş'ın en sert dönemlerinden biri yaşanıyordu. Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim artık sadece siyasi bir rekabet değil, doğrudan varoluşsal bir mesele haline gelmişti. Nükleer silahlar sadece caydırıcılık aracı değil, aynı zamanda saniyeler içinde uygarlıkları yok edebilecek bir gerçeklikti. Özellikle kısa süre önce 1 Eylül'de yaşanan Korean Air'in 007 sefer sayılı uçuşu olayı atmosferi daha da gerginleştirmişti. Bu olayda Sovyetler kendi hava sahasına izinsiz giren uçağı vurmuş, 246 yolcu ve 23 mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti. Bu nedenle son derece gergin bir ortam mevcuttu. İki taraf arasındaki güvensizlik zirveye taşınmıştı ve her iki tarafta olası bir nükleer saldırıya karşı yüksek alarm durumundaydı. Her an olası bir fevri davranış veya bir yanlış anlaşılma geri dönüşü olmayan bir zincirleme reaksiyonu başlatabilirdi. İşte 26 Eylül gecesi bu reaksiyonu başlatabilecek büyük bir olay meydana geldi. Gece yarısını biraz geçmişti. Sovyet füze erken uyarı sistemine bağlı kontrol ekranları aniden kırmızıya döndü ve sirenler çalmaya başladı. Sistem açık bir şekilde uyarı veriyordu. Ekranda Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyet topraklarına doğru bir nükleer saldırı başlatıldığı bilgisi vardı, yazı netti, füze fırlatıldı yazıyordu. Birinci füze, sonra ikinci, ardından üçüncü, dördüncü ve beşinci uyarı, her şey sistem açısından kusursuz görünüyordu. Uydu verileri de doğrulanmıştı. Bilgisayarlar hata payı bırakmayacak şekilde çalışıyordu. Bu olduğunda protokol çok netti. Bu bilgi derhal üst komuta kademesine iletilecek, ardından direkt olarak karşılık verilecekti. Bu dakikalar içinde başlayacak bir nükleer savaş anlamına geliyordu. Yani birkaç dakika içinde milyonlarca insanın hayatını belirleyecek bir zincir reaksiyon tetiklenebilirdi. O anda odadaki herkesin gözü Stanislav Petrov'a çevrildi. Çünkü karar artık onun ellerindeydi. Tek bir rapor, tek bir cümle ve ardından geri dönüşü olmayan bir süreç başlayacaktı. Ama Petrov hemen harekete geçmedi. Sirenlerin sesi yükselirken, ekranlar yanıp sönerken o durdu, düşündü. Çünkü ortada bir tuhaflık vardı. Eğer bu gerçek bir saldırıysa neden sadece birkaç füze atılmıştı? Böyle olası bir topyekün savaş durumunda karşı tarafın stratejisi çok daha geniş çaplı bir saldırı olurdu. Var olan durum askeri mantıkla uyuşmuyordu. Bu durum Petrov'a sistemin verdiği uyarının mantıksal olarak tutarsız olabileceğini düşündürttü. Sistem doğru diyordu ama Petrov'un içgüdüsü bir şeyler yanlış diyordu. Alacağı karar sıradan ve basitçe alınabilecek bir karar değildi. İnsanlık tarihinin en ağır sorumluluklarından biri onun elindeydi. Petrov sadece bir asker gibi değil, aynı zamanda durumu analiz eden bir akıl olarak da hareket etti. Eğitimine, deneyimine ve Sovyet askeri disiplininin kazandırdığı soğukkanlılığa güvendi. Sistemin verdiği uyarıyı kesin bir saldırı olarak değil, muhtemel bir hata olarak değerlendirdi ve en kritik şeyi yaptı, paniklemedi. Üstlerine nükleer saldırı başladı demek yerine bunun yanlış alarm olabileceğini bildirdi. Bu karar birkaç dakika içinde verildi. Ama o birkaç dakika belki de insanlık tarihinin en değerli dakikaları olarak tarihe geçti. Dakikalar geçti, gerilim gitgide tırmandı, herkes nefesini tutmuştu ancak sonra gerçek ortaya çıktı. Ortada hiçbir füze yoktu. Sovyet erken uyarı sistemi güneş ışınlarının bulutlardan yansımasını füze olarak yorumlamış ve uyarı vermişti. Yani o gece dünyayı yok edebilecek bir saldırı değil, doğanın basit bir oyunu söz konusuydu. Ama asıl mesele şuydu. Eğer Stanislav Petrov o gece sadece prosedürü uygulasaydı, bu basit hata küresel bir felakete dönüşebilirdi. Onun bu kararı nükleer bir savaşın başlamasını engelledi.
Bu olay Sovyet sisteminin sadece üstün teknolojilerden ibaret olmadığını da gösterir. Sovyet sisteminin içinde sorumluluk sahibi, analiz yeteneği yüksek ve en kritik anlarda dahi sakinliğini koruyabilen insanlar her zaman mevcuttur. Petrov da bu kadrolardan yalnızca bir tanesidir. Bugün geriye dönüp baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Nükleer çağda sadece silahlar değil, o silahları kontrol eden insanların kararları da belirleyicidir. Ve o gece dünya kimsenin farkında bile olmadan bir uçurumun kenarından döndü. Bu dönüşün merkezinde ise tek bir insan vardı. Stanislav Petrov. Evet dostlar, o gece dünya hiçbir şeyin farkında değildi. İnsanlar uyuyordu, şehirler sakindi ve hayat her zamanki gibi akıyordu. Ama gerçekte insanlık belki de yok oluşa en çok yaklaştığı anlardan birini yaşıyordu. Sistem hata yaptı, alarm verdi. Her şey nükleer bir savaşın başlaması için hazırdı. Ama o zinciri kıran bir şey vardı. İnsan aklı. Stanislav Petrov o gece sadece bir karar vermedi. Panik ile sağduyu arasındaki ince çizgide sakinliğini koruyarak geri dönülmez bir felaketin önüne geçti. Bu hikaye en gelişmiş teknolojilerin bile yanılabileceğini bizlere göstermiştir. Ama doğru anda doğru kararı verebilen bir insan tarihin akışını değiştirebilir. Belki de bu yüzden nükleer çağın en büyük güvencesi sadece sistemler değil, o sistemlerin başındaki insanların sorumluluğudur. Bu olayın bir başka önemli yönü ise nükleer çağda karar verme süresinin ne kadar dar ve baskı altında olduğudur. Dakikalar, hatta saniyeler içinde verilen kararlar sadece askeri değil, tüm insanlık için geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Böyle bir ortamda karar vericinin önünde çoğu zaman eksik bilgi, çelişkili veriler ve yoğun bir psikolojik baskı bulunur. Bu da bize şunu gösterir. Bu tür sistemlerde mutlak doğruluk diye bir şey yoktur. Her zaman bir hata payı, her zaman bir belirsizlik vardır. İşte tam da bu nedenle katı prosedürlerin ötesine geçebilen, durumu yorumlayabilen ve sorumluluk alabilen insanlar belirleyici hale gelir. Aynı zamanda bu olay büyük güçler arasındaki gerilimin sadece cephelerde değil, kontrol odalarında, ekranların başında ve görünmeyen alanlarda yaşandığını da gösterir. Savaş bazen başlamaz. Çünkü birileri son anda durur. Bazen tarih büyük çatışmalarla değil, gerçekleşmeyen felaketlerle şekillenir ve o gece böyle bir felaketin eşiğinden dönüldü. Bu yüzden Stanislav Petrov'un kararı yalnızca bir krizi atlatmak değil, aynı zamanda nükleer çağda insan faktörünün vazgeçilmezliğini hatırlatan bir dönüm noktasıdır. Belki de en önemli ders şudur. En tehlikeli anlarda bile soğukkanlılık ve düşünme yeteneği en güçlü silahlardan daha belirleyici olabilir. Umarım içeriğimizi dünya tarihinde bir dönüm noktası olabilecek bu olayı anlattığımız videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyet tarihine dair pek çok olayı anlatmaya devam ediyoruz. Bizleri takipte kalın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.